İstanbul'un Yedi Tepesi olduğu söylenir. Ama asıl hikaye Yedi Kulesi'nde gizlidir. Bu devasa yapı aslında bir hoş geldin karşılamasıydı. Roma imparatorları zaferden döndüklerinde şehre buradan, Altın Kapı'dan girerdi. Ama zaman bu parıltıyı karanlığa gömdü. Artık buradan girenler alkışlarla değil, zincir sesleriyle karşılanıyordu. Burası artık şehre girişin değil, hayattan çıkışın adresiydi. 1622 yılının o uğursuz Mayıs ayı. Karşımıza duran bu rutubetli kule, tarihin gördüğü en büyük trajedilerden birine sahne oldu. Henüz 18 yaşında bir padişah, Genç Osman, kendi askerleri tarafından sarayından koparılıp bu dar odaya getirildiğinde başına gelecekleri biliyordu. Tarih kitapları boğularak katledildi der ama o duvarlar bunun çok daha fazlasını gördü. Geceleri duyulan o rüzgar belki de hala hakkını arayan bir padişahın fısıltısıdır. Yedikule'de yürürken ayaklarınızın altındaki toprağa dikkat edin. İşte o meşhur kanlı kuyu, infaz edilenlerin bedenlerinin karanlık dehlizlerden geçerek Marmara'nın soğuk sularına bırakıldığı o dipsiz boşluk, cellatların bile bakmaya cesaret edemediği bir derinlik. Burası size sadece tarihi anlatmaz, size insanın insana neler yapabileceğini fısıldar. Bu karanlık dehlizlerin bir de parıltılı yüzü vardı. Yedikule'nin kulelerinden biri, yüzyıllar boyunca imparatorluğun ana kasasıydı. Bir yanda mahkumlar inlerken, hemen yan kulede altın paralar, elmas süslü kılıçlar ve kutsal emanetler istifleniyordu. Burası hem devletin cüzdanı hem de kara kutusuydu. Kim bilir, belki de temellerde hala keşfedilmemiş tılsımlarla korunan hazineler bekliyordur. Osmanlı bir devlete savaş mı açtı? O devletin elçisi soluğu anında burada alırdı. Avrupa'nın en kibirli diplomatları bu rutubetli odalarda krallarına mektup yazabilmek için nöbetçilere yalvarırlardı. Duvarlardaki en zarif işlemeler onlara aittir. Yedikule aslında dünyanın ilk ve en sert diplomasi okulu gibiydi. Buradan sağ çıkan bir elçi, Osmanlı'nın gücünü iliklerine kadar hissederek ülkesine dönerdi. Bugün Yedikule İstanbul'un kalbinde devasa bir taş heykel gibi sessizliğe bürünmüş durumda. Ama bu sessizlik sizi aldatmasın. Her kule zamanın farklı bir yüzüne bakıyor. Kimisi zafere, kimisi hazineye, kimisi de sonsuz karanlığa. Burası sadece bir müze değil, insan ruhunun en yüksek zirveleriyle en derin çukurlarının karşılaştığı yerdir. Altın Kapı'nın ihtişamı ile Kanlı Kuyu'nun soğukluğu arasında gidip gelen bir sarkacın hikayesidir bu. Şimdi size soruyorum, her şeyiyle önünüzde duran bu kulelerin dili olsaydı sizin hakkınızda ne anlatırdı? Zamanın silemediği bu taşlar mı daha kalıcı yoksa üzerine yazılan acılar mı? Yedikule'nin bekçisi artık zamanın kendisi. Ve zaman herkesi bir gün kendi zindanına ya da kendi zaferine hapsetmeyi bekler.